Merhabalar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Uzun süredir gündemimizi meşgul eden dünya güzeli yağların sahibi. Nereden, burundan mı, ağızdan mı alacağız? Neden burundan verirken vermeliyiz? İşte bu aletle çalışırken ağızdan alıyoruz ama yanlış mı? Nasıl, neden bunlar böyle, burun neden önemli? Canım miyofasiyel diş hekimimiz Yağmurcuğum, yolumuzun kesiştiği, bütüne katkı sağlamaya çalışan insanlar gibi. Evet, Yağmur'a bir talep gönderiyorum. Sedacığım, şimdi ben yorumları kapatayım. Yoksa hoş geldiniz şeklinde böyle ev sahibi, iyi bir ev sahibiyimdir. Merhabalar, hoş Hoş bulduk. geldin Yağmurcuğum. İyiyim, çok teşekkür ederim. Nasılsın? Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Böyle bana tam böyle bu burun nefesinin önemini nasıl anlatmalıyım diye bir post yapsam da falan derken senin postların karşıma çıktı. Böyle hazine bulmuş gibi sevindim. Sayfanı inceledim. Ay dedim, ne kadar önemli konuları çok güzel işliyor Yağmur Hanım. Ondan sonra böyle yazıştık, çiziştik falan böyle. Herkese bu önemli, faydalı ve bir o kadar önemsiz görünüp ciddiyet taşıyan konuları Çok aktaralım teşekkür istedim. ediyorum Beni davetiniz için. kırmadın. Teşekkür Sesim birazcık ediyorum. çatallı ama kusura bakmayın lütfen. Son haliyle, can haliyle anlatacağım Olsun. elimden geldiğince Olsun. bildiklerimi. Cuma haftanın son günü olduğu için bir de bizim hep böyle anlatarak, açıklayarak olunca ses tellerimiz bayağı yoruluyor. Haklısın o Evet, konuda. Olsun. Önemli olan nereden içerik. başlayalım? Ee, İstersen kendini tanıt. Sen önce kendini tanıt. Hani çünkü herkes her konuda çok böyle bilgiler. Hani neden sen bunu yaşayarak anlatıyorsun? Onu anlamış Ben olur ortodonti katılanlar. uzmanıyım aslında. Ancak kendimi miyofonksiyonel tedaviyle bütünleştirmiş bir ortodonti uzmanı olarak tanımlayabilirim. Ya da bir diş hekimliğinde yeni bir Hı terminoloji hı. var. Airway Dentistry denen. Ben de bu ekolden gidiyorum. Böyle anlatabilirim. Ne demek bu Airway Dentistry veya miyofonksiyonel Hı hı. Hı ortodonti? hı. Aslında her şey hava yolu odaklı. Yani solunum Hı. sistemi üzerine kurulmuş bir vücut yapımız var. Ve bunun da temeli aslında ağız kavitesi. Yani Hı ilk hı. olarak ta embriyolojik hayata yani anne karnına dönecek olursak ilk oluşan ağız kavitesi ve dil. Bunun eşliğinde vücudumuzun geri kalanı şekilleniyor. Dolayısıyla temelimiz bu olduğu için Hı hı. vücudun geri kalanını şekillendirmek adına ben de solunum odaklı olarak veya miyofonksiyonel dediğimiz ağız çevresi kaslar açısından bakarak tedavi protokolümü oluşturuyorum hastalar karşısında. Bunu Hı hı. bu şekilde tanımlayabiliriz. Yani solunum odaklı, hava yolu merkezli, hani nasıl Türkçeleştirebilirsek ama temelimiz bu. İşte ya ben aslında lafını böldüm. Benim aslında insanların anlamasındaki kolaylık çok böyle basite ve Hı hı. algılayacakları şekle indirince o zaman evet, hava yolunun kas fonksiyonlarıyla yönlendirilip şekillendirilmesini daha iyi yöneten bir ortodonti. Ortodontiyi de nasıl Şöyle tanımlayabiliriz ki? dişlerin aslında çapraşıklığıyla yani en genel anlamıyla anlatacak olursak evet dişlerin çapraşıklığını Yapısı. düzelten diş hekimliği branşı aslında en basit haliyle anlatabileceğimiz. Evet. Evet. Yerleşkesini, pozisyonlarını düzenleyen Ama işte ben sürekli uzmanımız olarak artık Yağmur Hanım. kendi pratiğimde de dişe bakmıyorum. En son baktığım belki de yer orası. Hatta bazen muayene sırasında o kadar konuşuyoruz, bağırsaklardan bahsediyoruz, dil dudak bağından bahsediyoruz, dil fonksiyonundan bahsediyoruz. En son hiç dişle ilgili konuşmadığımı fark ediyorum. En sonunda diyorum ki, aa, evet sizin bir de çapraşıklık probleminiz var ama bunu tabii ki işte şu yöntemlerle çözeceğiz ama ilk olarak çözmemiz gereken kısmı bir an önce çözmemiz gereken kısmı kaslarla ve sizin solunumunuzla alakalı olan kısmı. Zaten bunu çözdüğümüzde
dişlerle olan kısmının Hı hı. tedavisinin kalıcılığı da ilgili çok önemli bir şey bu. Hani hazır şimdi yeri gelmişken bir cümleyle bahsedeyim. Hani pek çoğumuz ortodontik tedavi görürüz. Çocuklarımız da görüyor. Pek çoğumuzun artık çocuklarında diş problemi var. 2 sene sürer, 3 sene sürer. Bu hem Hı maddi hı. Hı manevi hı. Hı aile hı. içinde, çocuk içinde bir süreç demek. Ancak tedavi bittikten Evet. sonra hasta bir sene sonra dişleri yeniden çapraşıklaşmaya başlar. Hani bunu bir 20 yaş dişlerine bağlarız, işte pekiştirme plaklarını takmamaya bağlarız vesaire. Bunlar da tabii ki doğru etkenler. Ancak temel fonksiyon burada dil ve dudak kaslarını doğru tedavi etmemişsek, hatta daha doğrusu tedavi etmemişsek tedavisi seyrinde, o zaman dişler zaten bozulmaya mahkum. Hani bu yüzden önce miyofonksiyonel yani dil ve dudak tedavisi yapmalıyız. Aynen Hı öyle. hı. Önce kas Kas fonksiyonu. fonksiyonlarını bir düzeltmeliyiz ki dizdiğimiz dişler mevcut konumunda kalsın. Bir kere her şeyden önce bunun için de çok önemli. Hı hı. Evet. Dinliyorum sizi. Hayır hayır, ben dinliyorum, gösteriyorum hani Evet, dişlerin şöyle dizilmesi. başlayayım. Buyurun. Aslında benim hava yolu odaklı konuşmamla ilgili ilk basamak dil. Burada dil fonksiyonu hava yolunun gelişimi açısından Evet. da çok önemli. Bu yüzden en küçük yaştan itibaren mümkünse yeni doğan döneminde dil bağı ve dudak bağı mutlaka değerlendirilmeli. Bazen gözden kaçabiliyor ne yazık ki. Özellikle buradan hani yeni doğum yapmış ya da yapacak olan annelere veya anneannelere, babaannelere, dedelere seslenmiş olalım. O zaman not alsınlar. Evet. Şık şık biz öğretelim. Nelere bakılıp ne zaman e, size gelmeleri gerekiyor. Özellikle yani Dil yeni doğan bağı döneminde biz ve görmüyoruz aslında tabii ki hani çocuk doktorları daha haşır neşirler. Ancak hı hı. emzirme sırasında annenin göğüs ucu sürekli yara oluyorsa, 4-5 ay döneminde bir meme reddi yaşanıyorsa çocukta, doymama dediğimiz sürekli kolik, reflü problemleri varsa, kolik şikayetlerine bağlı sürekli bir ağlama krizi yaşıyorsa bebek, mutlaka dil bağı ya da yeterli kilo alamıyorsa Hı hı. mutlaka dil bağı açısından değerlendirilmelidir. Çünkü bu memeyi yeterince kavrayamadığını ve dolayısıyla yeterince beslenemediğini gösterir. Yurt dışında takip ettiğim Hı böyle hı. birkaç tane Hı hasta var. hı. Bir Hı hı. tanesi de çok yakın bir arkadaşım olmak üzere. Dil bağı alındıktan sonra yani 4-5 aylık dönemde kabus gibi bir annelik ilk 4-5 ay. Bebek hiç doymuyor, sürekli ağlıyor, Evet. meme ucu Hı yaraları hı. vesaire. Dil bağı alındıktan sonra her şey bıçakla kesilir gibi kesiliyor. Bir anda çocuk, Pamuk gibi. bebek kilo almaya başlıyor, annenin Hı meme hı. ucu yaraları geçiyor ve bu tamam şahane bir annelik serüveni demek. Öteki türlü sürekli ağlayan bir ve doymayan bir bebeğiniz var. Aslında Evet. her şey yeni doğan dönemiyle başlıyor. Yani doğru dil fonksiyonuyla başlıyor ki böylece üst çene yeterince genişliyor, alt Hı çene hı. yeterince büyüyor ve gelişiyor. Dolayısıyla şöyle söyleyebilirim. Üst çene eşittir burun demek. Burada burnumuz ve üst çene birbiriyle çok basit bağlantılı kemikler. Eğer ki damak yapısı darsa burnun Evet. geniş olması, hava yolunun açık olması gibi bir şey söz konusu olamaz. Bu yüzden ilk olarak damağın geniş olması, yani dilin damakta konumlanması. Hep bahsediyoruz ya dil damakta dinlenmeli şeklinde. Ateş noktası olarak yogada hani bahsedilen örneğin. Evet, tam iki keser dişin, ön keser dişlerin arkasında kalan yerde dinlenmeli dil. Evet, kesinlikle. Gün içerisinde de bulunması gereken yer orası. Evet. Bu şekilde. Bu şekilde dil Hı fonksiyonu hı. yeterli olduğunda solunumu da doğru gelişmeye başlıyor zaten. Burun solunumu çok önemli. Sürekli ağzı Hı kapalı hı. tuttuğumuzdan emin olmalıyız. Ta bebeklik döneminden itibaren aslında. Burada da dudak bağından bahsedeceğim çok kısa izninizle. Dudak bağı çok büyük olan bebeklerde Tabii. ya da çok kalın, çok yukarı doğru çeken diyeyim hani. Bebeklerde evet, şöyle yukarı Şu doğru bir dudak kısa, görüntüsü görüyoruz. değil mi? Evet, işte bu da mesela hem emme Evet. fonksiyonunun Evet. bozulmasına hem de bebeğin dudaklarını temas ettiremediği için kendi kendine ağzının açık kalmasına sebep olan bir etken aslında. İşte bu da bir Kapanma etken bozukluğu mesela ağız şeklinde. solunumu için. Şimdi bana ebeveyn geldiğinde soruyor yani hocam bizim çocuğumuz neden Evet. ağız solunumu yapıyor? İşte buralara bakmak yani yeni doğandan itibaren aslında bazı şeylerin düzgün bir şekilde ilerlemesini Hı sağlamak hı. gerekiyor. Dil bağı olmayacak, dudak bağı olmayacak. En baştan itibaren hep dudakları temasta olacak ve burundan sağlıklı nefes alıp vermesi sağlanacak her dönemde. Ya da benim de 2 tane çocuğum var. O dönemleri çok Hı iyi hı. biliyorum. Memede uyuyakalan çok fazla çocuk var, bebek var. Hani o Hı dönem hı. diyoruz ki tek uyusun da hani ne şekilde uyursa uyusun şeklinde. Evet bu memede uyuyabilir, sıkıntı yok ama lütfen Evet, evet. yatağına koyduğunda ağzını kapatın. Yani
damağına doğru dilin vakumlandığından emin olun. Ağzı bu şekilde ayrık vaziyette kalmasın. Bu Evet. yüzden işte emzikle uyutmayın diyoruz mesela. Ya da diyelim kısa süreli emzik aldı, uyudu. Tamam. Evet. Ama sonrasında ağzından aldığında mutlaka kapatın. Dilin damağa doğru vakumlanmasından emin olun. Burada bunlar yeni doğan dönemi için çok kıymetli Evet. hususlar. Çok basit ama çok etkili. Hani Hı hı. sonrasında belki de çocuğunuzun hayatını şekillendirecek şeyler bunlar. Evet. Ve aynı zamanda mesela nefese dair de özellikle onlarla oyun şeklinde, mesela benim kendi oğlumdan biliyorum, R'leri söyleyemiyordu. Çocuk gelişim uzmanından işte R'lerle ilgili çalışmalar almıştık. Ayna karşısında onları yapma egzersizleri şeklinde burundan nefes ya da sağ sol Hı hı. burun deliği, hatta septumda sorun varsa herhalde bunlara da etkilidir. Onlarda Burada nasıl şöyle söyleyeyim, izlenimi? aslında yine yeni doğandan devam edeceğim. Ek gıdaya geçme dönemine geldiğinizi düşünelim. Artık yeni doğan dönemi bitti. Burada çok Evet. temel bir kriter Hı de hı. sert gıdayla beslemek. Evet, ilk zamanlar o öğürme refleksleri var ki bu refleksler çok kıymetli aslında. Biz biraz endişeleniyoruz o öğürmeleri gördüğümüzde. Ama aslında bu boğazına kaçtığını değil, çocuğun onu kontrol Evet. edebildiği, bebeğin daha doğrusu, onu kontrol edebildiğini gösteriyor. Hani hemen tabii ki eline bir et verin onu kemirsin Evet. demek değil bu. Ama lütfen olabildiğince püre yapmadan ezip hani küçük pürtüklü taneler halinde ağzında çevirebilmeyi öğrensin. Olabildiğince sonrasında artık 2 yaş itibariyle aynen öyle çiğnedikçe bu Çiğneme. kaslar gelişecek. Hani çiğnemek gerçekten en az bir ortodontik tedavi Anladım. kadar önemli bir parametre burada. Olabildiğince çiğneyecek. Hiçbir şey soymayın lütfen. Bölmeyin, parçalamayın hiçbir meyveyi özellikle. Bırakın hani verin eline kemirsin, çekiştirsin, uğraşsın, çiğnemeye çalışsın, ağzının içine döndürsün. Bunlar gerçekten çok temel. Aslında biz mesela anneler olarak Önüne doğrarız, koyarız. hep böyle küçük küçük parçalara ayırırız. Aslında kelebeğin kozadan çıkması gibi kanatlarını güçlendirmesi gerekiyormuş. Yani ben şimdi böyle sen anlattıkça utandım, ben bayağı bir püre yaparak beslemiştim. Neyse Hani ki bunlar benden geçti gerçekten de çok toruna önemli. artık Sert inşallah gıdayla tecrübe beslemek ediyorum. burada altın standartlardan bir tanesi. Olabildiğince kuru yemiş vesaire hani sert. Eğer yeterince sert gıdayla besleyemediğinizi düşünüyorsanız bazı çocuklar bunu reddediyor. Bir kere yutma açısından mutlaka değerlendirilmeli. Acaba bir yutma hani problemi mi var? Aslında bu da bir miyofonksiyonel bozukluk demek. Neden reddediyor bu kadar katı gıdayı? Evet. Sert sakız, şekersiz sakızlarla Evet. hani küçük boyutta tabii ki kocaman bir sakızdan bahsetmiyorum. Hı Ama hı. gün içerisinde Tabii yeterince tabii. sert beslenmediğini düşünüyorsanız Hı hı. yarım saat kadar falan sert sakızlarla sakız çiğnemesini sağlayabilirsiniz. Antrenman Evet, gibi, kas evet, evet, antrenmanı gibi kesinlikle. aslında. Evet, Çenenin kesinlikle. dumbbellları Ve gibi. burada bir etken daha. Post olarak bunu da çok paylaştım. Hepimiz anne olarak ilk refleksimiz şudur. Çocuğum eğil üzerine dökülecek. Eğil üzerine dökülecek. Evet ben de yapıyorum, itiraf ediyorum. Yaptım da. Ama lütfen olabildiğince eğilmeyin çocukları masada. Bu çok önemli bir şey. Dik durmayan hani hiçbir bedendeki hiçbir kas doğru çalışmaz. Buna dil, dudak kasları da dahil olmak üzere. Hani yemek çocuğa gitsin. Yani yaklaştırın masaya, evet. Ama lütfen yemek çocuğa gitsin. Evet, yani çocuk Önlük yemeğe takın. doğru gitmesin. Zaten burada pek çok kas yanlış çalışmaya başlıyor. Bu eğilmeye bağlı olarak. Ve çocuk gün içinde de böyle durmaya başlıyor zaten. Doğru. Yani hani bunların hepsi birbiri Kamburunu içinde bir çıkarmaya şey başlıyor. aslında. Bağlı. Ve ayakların yere basma Doğru. durumu. Burası da çok Evet, önemli bir evet, evet. trik noktası aslında. Nasıl ki tuvalet eğitimi sırasında Evet. ayakların yere bastığından emin olarak bu eğitimi veriyorsak şayet, yaptığı her Hı aktivitede de. hı. Yani çocuğun dik durmasını istiyorsanız ayaklarının yere basması lazım. Yoksa dik duramaz. Hangi masada yemek yerse yesin. Kitaplar koyup yükseltebilirsiniz. Tabureler var. Ama iki ayağı da tam olarak yere, zemine bassın. Uzayın üç yönünde nerede olduğunu algılaması çok önemli. Ki dik durabilsin. Ben hep örnek olarak şey veriyorum. Bar taburelerini. Kendinizi bar taburesi üzerinde düşünün. Hani Evet. ayağınız boştayken bir sağa devrilirsiniz, bir sola. Yemek yerken kendinizi doğru hissedemezsiniz. Bir yere tutunursunuz. Hemen ayaklarınızı bir yere değdirirsiniz. Çocukların yaptığı şey de bu aslında. Kocaman sandalyelerde ayakları böyle havada sallanırken yemek yemelerini bekliyoruz veya dik durmalarını bekliyoruz. Bu konuda çok hani basit bir şey ama aslında çok etkili hayatının geri kalanı ve omurgasının şekillenmesi açısından da. Hayır, şöyle
yenilen besinlerin gastrointestinal yani bağırsak sisteminde akışı, yemek borusundaki akışı ve kink yapmaması, Tabii ki akciğerin aynen. havalanması Dik bağlamında da durması. yani bütün epiglotun yani bu yemek borusu ve nefes borusu arasındaki kapakçık dediğimiz bu Hı epiglot hı. diye bir kıkırdakçık vardır. Onun şekillenip doğru fonksiyon görmesinde dahil gerçekten dediğin gibi Her hepsini koşulda yani dik bağlayan bir durum durmasını istiyorsanız oluşturuyor. ayaklarının tam olarak yere sağlam bir şekilde basmasını sağlamasınız. Vücut nerede olduğunu bilmeli. Yani bu çok temel bir şeylerden bir tanesi ve küçüklükten ancak alışılarak Evet. sonrasında gelişiyor ne yazık ki. Hı hı. Sonrasında dişler işte sürmeye başlıyor artık, Aynen. hani çocuğumuz büyümeye başladı. Gün içerisindeki aktivitelerde de lütfen dudaklarının temasta olduğundan emin olalım. Ben hep diyorum ki ağzı açık mı? Yok aslında değil hani diyorlar. Ama sonra diyorum ki bakın ağzı açık derken şöyle olmasından bahsetmiyorum. Dudaklar değmiyorsa şu kadarcık bile açıksa bu açık demektir. Buna Evet. dudak mührü Aralık kalsın. deniyor. Yani Evet. dudakların birbirine tam olarak değdiğinden emin olacaksınız. Dudak mührü hem gündüz hem gece, hatta yemek yerken. Bu aslında bir nezaket kuralı değil sadece. Ağız kapalı bir şekilde çiğnediğinizde kaslarınızın çok daha fazla çalıştığını kendiniz çok net bir şekilde hissedebilirsiniz. Dolayısıyla çocuklarda da aslında bunu teşvik etmeliyiz. Siz Aynen. kendiniz böyle beslenmiyorsanız, böyle yemiyorsanız Hı çocuğa bunu hı, hı hı. öğretemezsiniz. Önce kendinizden başlamanız ve örnek olmanız lazım. Keza yine parantez içinde hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Diş fırçalama konusu mesela. Hani çocuk önüme geliyor, hiç diş fırçalamamış ama biz fırçalatamıyoruz ki her gün kıyamet. Yani hani 4-5 yaşındaki ya da 2 yaşından başlayayım. 2 yaşındaki çocuğa neyi zaten düzgün bir şekilde yaptırabiliyorsunuz? Yani bunu al dediğinizde o komuta bile bana ne, almayacağım diye cevap veriyor. Gerekirse bacaklarımızın arasına çaktırmadan sıkıştırıp, bunu bir travma haline getirmekten bahsetmiyorum tabii ki. Ama oyun oynar gibi bu fırçalamayı yapmak zorundayız. Yani ağzını temizlemek zorundayız. Buna alışmak zorunda. Biz de görmeli önce. Annem ya da babam ayna karşısında dişini Çocuklar fırçalıyor. söylediklerimizden çok yaptıklarımızı yaparlar. Benim de mesela şunu oturtmadaki en çok istediğim arada hani bu aslında bir simge, sembol. Nefesinin Evet, farkında bir kesinlikle. çocuk yetiştirmek, zehirlememeyi tercih eden kendini. Çünkü ben hep geçen gün bir Reels'te onu anlattım ya. Hani o çok sevindim kızım. Hı Babam hı. yakardı bir sigara. Ee, üzülür ya işte bir şey olmuş işte birileri bir şey yapmış. Hani sıkıntılı bir şey yaka. Canı Ne sıkıldı, yaktı örneklem sigara. modeli oluşturdum? Sıkılınca, keyif alınca başvurduğun şey sigara. E, tamam yanlış olduğunu öğrendim biliyorum ama aynı durumla karşılaştığımda yedekleme oluşturduğum davranışı gerçekleştirmeye başladım. İşte diş fırçalama da çok Aileyle beraber de gerçekten kazanılan bir davranış gerçekten. yani Aile de onu ailenin görecek ve biraz da işte uğraşılacak. Yani evet, bazen hiçbirimizin o saatte takati kalmıyor gece uyumaya. Ben emek. kabul ediyorum. Ama uğraşmak zorundayız. Nasıl ki yemek yemek için 40 takla atıyoruz, eline telefon veriyoruz, yeri geliyor, karşısında şaklabanlık yapıyoruz, her şey yapıyoruz, yediriyoruz değil mi hani? Bunu da bunun gibi düşüneceğiz ve fırçalamak zorundayız. Çünkü hani süt dişi deyip geçmeyelim lütfen. Süt dişleri ağızda olması gerektiği yaşa kadar kalmadığında daimi dişlerin süreceği yerler ortadan kayboluyor. Ve sonrasında siz bize geliyorsunuz. Yani ortodontik problem olacağı aşikar. Ya da şunu söyleyeyim. Yani Yok. iyi güzel E, gelin ama yani bizim derdimiz bize evet, burada koruyucu ihtiyacınızın ortodontiyi ben çok azalması. önemsiyorum. Yani benim size anlattığım şeylerle bana ihtiyacınız kalmayacak bir yaşantısı olsun çocuğunuzun. Bunun için kontrole getirin. İşte Mesela biberondan kurtulmak için bazı çiğneme tüpleri gibi aygıtlar var, miyofonksiyonel apareyler var. Biberondan değişeceği zaman hani değiş tokuşta kullanabileceğiniz ağız içi aparatlar var. Mesela bunları temin etmek için hani bana gelin. evet. Bunları temin edin ki çocuğunuzun düzgün bir çene gelişimi olsun. Hani sonrasında ihtiyacınız olmasın bu tarz şeylere. Ya da mesela Hı 4-5 hı, yaşına hı hı. geliyor artık ve bakıyoruz süt dişleri inci gibi dizilmiş. Şahane, dümdüz, aralıksız, patır patır yan yana. Bu çocuğun ileride ortodontik problemi olacağı aşikar. 5 yaşında, 6 yaşında bir çocuğun süt dişleri böyle yan yana bitişik vaziyette olmaz. Aralıklı aralıklı olacak. Eğer bu Hı. aralıkları görmüyorsanız
Bilin ki sizin Tamam. çocuğunuzun ciddi bir çene darlığı var ve 7-8 yaşına geldiğinde daimi keser dişleri sürmeye başladığında eyvah diyeceksiniz. Benim çocuğumun süt dişleri çok düzgündü, çok güzeldi. Hani hiçbir dar şey yoktu, eğriliği yoktu. Ne oldu bu daimi dişlere? İşte aslında size 4-5 yaştan itibaren bunun sinyalini veriyor. Ben bu yüzden 4 yaş itibariyle çocuk tedavilerine başlıyorum. Hani bekleyelim 11-12'ye gelsin de bir görüş olabilir diyeyim. Nacizane en yumuşatılmış haliyle. Çok pardon. Ancak yani 4 yaşında, Biliyorum 5 onu. yaşında çocuğun dişleri hiç aralıksız yan yanaysa siz artık bu çocuğun daha fazla ileride daha sıkıntılı şeyler takmasını istemiyorsanız ağzınıza geleceksiniz. Çok şahane bir çene genişletme yapılacak ve daimi dişler için düzgün yerler açılacak. Kemik gelişimi 6 yaşında, 7 yaşında %70 bitiyor. Yani düşünün 6 yaşında %70 bitiyor. Ben niye o %70 devam ederken çocuğa bir şeyler yapmayayım? Niye bekleyeyim o kalan %10'luk kısmıyla uğraşayım, dişi oradan oraya ittireyim, kaktırayım, sığdırmak için? Her şeyi doğal seyrinde yapabiliriz aslında. Üst çeneyi genişletmek demek, tekrar söylüyorum, Aynen. eşittir burnu genişletmek demek. Çocuğun sadece dişlerini yerleştirmeyeceğim. İnanın hiç umurumda değil. Diş azıcık şöyle olabilir. Onu çok düzeltecek bir sürü teknolojik yöntem var. Ama burnu açılsın çocuğun, geniş olsun, güzelce nefes alabilsin. Bu son dönemde niye bu çocukların hiperaktivitesi arttı? Niye dikkat eksikliği arttı? Çünkü yeterince oksijenlenmiyorlar. Hani tabii ki dış uyaranlar, televizyon, tablet onlar ayrı ama burada bunun gibi bir solunumsal problem de var. Yeterince oksijenlenmiyor vücutları. Bu yüzden ciddi dikkat eksikliği ve hiperaktiviteler görülüyor. Bunu kanıtlayan, ilişkisinin olduğunu gösteren pek çok yayın var artık. O yüzden çocukların ağzını her yaştan Evet. itibaren artık kapatmalı ve sadece burundan nefes aldıklarından emin olmamız gerekiyor. Burası çok çok önemli bir husus bu anlamda. Hı hı. Ben peki şöyle diyeyim. Şimdi mesela siz burun diyorsunuz. Yine bunu işte bunu da ağızdan alınıyor. O kısmını ben şöyle açıklayayım. Ekstra bronşiyal enfeksiyon, alerjik bir hastalık varsa yani aslında bununla yapıldığında bir tablet alınıyormuş gibi. Hani nasıl A tabletini aldınız, anti alerjik ilaç, ağrı kesici, işte nefes açıcı tablet, antibiyotik tablet yerine bunu alıyormuş gibi ekstra destek bu. Ama her zaman benim de üzerinde durduğum madem öyle diyorsunuz öyle mi böyle mi? Bunu da kafanız bir kere bulanmasın. Burun kesinlikle. Gerçek mucize Ve burundan verilen. alınan ve Aynen öyle. burundan verilen. Yani işte bazı yerlerde çok profesyonel senden de duymuş olsunlar. Ben şey yapayım söyleyeyim. 4 alın burnunuzdan, 7 tutun, şişirin akciğeri, dudaklarınızı büzüp mum üfler gibi deyin diye Kadim nefesler anlatılan mi bunlar? kadim nefes tekniklerinden profesyonel yönlendirici nefes terapisti arkadaşlarla beraber yapıyorsanız belki ama şöyle 50.000 kat nitrik oksit serveti yani size 50 kat daha şifa 50 fincan daha şifa verecek bir şeyi ağızdan nefes vererek ya da pilateste burundan al ağızdan ver Doğru değil olayı. kesinlikle. Hayır ben reformer pilatese gidiyorum ve burnumdan alıp burnumdan verebiliyorum. Zaten beden sıkıştığında, ihtiyaç duyduğunda tonlarca ben az önce de yine bu pentosfosfat yolunu okudum. Tonlarca mekanizmayla düzenliyor zaten. Neyi, nerede, ne yapacağını. Muazzam bir aklı var ve ağızdan vermesi gerektiğinde oluyorsun ve veriyorsun. Burundan alacağız O ve yüzden sadece burundan vereceğiz. Evet, aynen. bununla bunu karıştırmayın. Vurgulayalım biz de. Sonrasında mesela çocuklarda çok kısa şeyden bahsetmek istiyorum. Diş gıcırdatma. Neredeyse yan odadan biz gacır gacır çocuğun dişlerini gıcırdattığını duyuyoruz. Çocuğum çok mu stresli? Biz evde acaba onu çok mu üzüyoruz? Stres bir etken olabilir. Parazitler de, bağırsak parazitleri de bir etken olabilir. Değildir demiyor. Ancak çocuğunuzun lütfen ağız solunumu yapmadığından emin olun. Sistem şöyle çalışıyor. Ağız ıslak olması gereken bir ortam. Eğer ağızdan nefes alıp verirseniz, siz kendiniz deneyin. 5 dakika ağızdan nefes alıp verin, kurudu.
Her yer kurudu. Dudaklar kurudu. Hiç geçmeyen, sürekli çatlayan çocukların dudakları ya da yetişkinlerin fark etmez. Boğaz kurudu, ağız kurudu. Beyne hemen şöyle bir mesaj Evet. gidiyor. Burada yanlış giden bir şey var. Kurudu burası. Burayı kapatman lazım. Hemen buradaki çiğneme kaslarımıza bir uyarı gidiyor. Ve shut off, yani ani bir şekilde kapatıyoruz. Gacırt diye. İşte çocuğun defalarca o duyduğunuz gacırt gucurt sesleri aslında ağzı kuruduğunda Hı bunu hı. normale döndürmeye çabası. Evet, aynen öyle. Islatma Çoğunlukla bu. isteği. Çocuğun ağzını kapattığımızda diş gıcırdatma problemlerinin de geçtiğini görüyoruz. Bakın, psikolojik etkenleri ve bağırsak parazitlerini elimine ediyorum. İlla ki onlar da faktör olabilirler. Ama daha büyük bir etken bu. Peki nasıl Tabii tabii. anlayacağız çocuğumuzun ağzı açık mı? Gün gece göremiyorsanız sabah bakın. Ağız kenarında bir salya izi var mı? Beyaz. Burada görürüz. Yastığında bir ıslanma var mı? Boyun bölgesi sürekli terliyor mu? Yetişkinlerden düşünün. Horlayan yetişkinlerde sürekli yatak içinde hareket eder. Sık sık uyanır. Çocuklar da sık sık uyanmayı bu şey gibi yaparlar. Hani deli yattı benim çocuğum. Sürekli yorganı orada, yastığı burada bir şekilde yatıyor. Evet, işte bu çocukların Döndü aslında durdu. huzursuz uyuduğunu, sabah da huzursuz ve mutsuz, huysuz kalkacağını çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Yemeyeceğim, Aynen öyle. gitmeyeceğim, Ve gün içinde uyuklar. yapmayacağım. Hiçbir zaman uyumayı da istemez. Hani bir yerde gidip bizim gibi yatmaz da. Onu hırçınlık olarak ifade eder. Dolayısıyla çocuklarımızın dudaklarında hiç Hı hı. geçmeyen bir Hı hı. çatlama varsa, kendi yetişkinlerle dahil olmak üzere, ağız kenarında bir salya izi görüyorsanız, gün içinde sürekli nefes nefese kaldığını ya da yanınızda Buteyko'nun bir tanımlaması var. Ben de hani onu çok seviyorum. Nefes aldığınızda Hı hı diyor, hı burun hı. içindeki kıllar bile Evet. hareket etmeyecek. Hani o kadar sakin, naif, yumuşak nefes alacaksınız ki yanınızdaki bir kişi bunu duymayacak, yani hani eğer duyuyorsa yetişkin olsun, çocuk Hı olsun. hı. Mutlaka sizin solunumunuzla ilgili bir sıkıntı var demektir. Bu dönemde ben KBB'ye de yönlendiriyorum tabii ki çocukları. Diyorum ki hani bir gidin, bir genizleti var mı Hı vesaire. hı. Kimi KBB kolü hemen alalım yoluna gidiyor. Kimi hayır bekleyelim. Kimi de işte e, şey. Mikrobiyomlarını, yani paraziti, vitamin mineral dengesi, hava yolu akımı, mikrobiyom dengesi gibi şeylerin aslında topluca şu noktayı da ben belirtmek istiyorum. Hani bu e, tüylerin kıpırda, hani nefesin sesinin duyulmadığını, benim mesela burun nefesi ekstra çalışın dediğim güçlendirici, özenilecek vakitler. Normal nefes ve rutinde olması gerekenden bahsediyoruz ki Budeyko da buna dayanır ve en aslında doğru bir sürü kadın Paralel aslında, nefeslerle evet. de değerlendirildiğinde en doğru ve Zaten en hani sağlıklısıdır. biliyoruz ki Bu arada normalde onu da dakikada belirteyim. 5-6 nefes almamız lazım. Bu demek oluyor ki aslında yani alınmalı. Doğrusunun bu olduğunu, çok eski zamanlarda bu, böyle olduğunu da biliyoruz. Bu neredeyse 10 Evet, saniyede bir nefes demek. Şimdi siz kendi nefesinize bir bedenin. bakın. Bakın 60 saniyede kaç kez Evet, nefes alıp veriyorsunuz? Bu kadar çok nefes alıp vermek aslında iyi bir şey değil. Neden değil? O da belki başka bir hani canlı yayında çok uzun uzun anlatılacak başka bir şey olur. Ama ben şunu aynen. söylüyorum. Ayrı bir Nasıl ki konu. fazla Hı yemek hı. Hı yediğinizde hı. vücut buna istemiyorsa hiçbir şeyin fazlasını istemiyor aslında. Nefesin de fazlasını istemiyor. Anneler, babalar, evet, bana Dengeyi soruyorlar bu beden çocuğun burnu ayarlıyor. niye tıkanıyor? Evet. Yani hani biz her şeyi yapıyoruz. Hani niye tıkanıyor bu çocuk? Alerjik mi? Ağızdan nefes alıp verdiğinde de burnu tıkanır kişinin. Çünkü kullanmazsınız. Kullanmadığınız bir organ gibi düşünün. Köreliyor ya da şunu diyor, ağızdan şu kadar hacimdeki bir nefesi aldı zaten. Tamam, bana bu kadarı yeterli. Artık burun içindeki etleri şişireyim ben. Daha fazlasını almasın. Bu da bir evet, aynen, bu da bir etken. Burun Çıkarsın. kullandıkça, kontrollü nefes tutmalar yaptıkça, ki bunlar için de hani uzun uzun belki konuşmak gerekir. Burnun açıldığını göreceksiniz. Ben neredeyse her Tabii hastama tabii. burun solunumundan uzun uzun bahsediyorum. Bu egzersizleri mutlaka Hı öneriyorum. hı. YouTube Hı hı. kanalında da bir video var. 10-15 dakikalık, çocuklar için böyle oyun gibi çektiğim. Bunu mutlaka her hastama gönderiyorum ve lütfen evde bunu bir 10 dakika oynayın diyorum. Ankara dışındaki bir sürü hastadan da mesaj alıyorum. Hocam size biz gelemiyoruz, Ankara'dasınız ama biz bu şeyleri, egzersizleri 3 aydır, 4 aydır yapıyoruz. Benim çocuğumun artık ağzı kapanmaya başladı kendiliğinden. Gece bakıyorum dudakları kapanmaya başladı. Evet, çünkü kasları güçlenmeye başladı bu anlamda. Bunları hani şey gibi görüyoruz. Ağza bir şey takmalıyım. Hani bizim tedavi protokolümüzde bu var.
tedavi edeceksem ilaç vermeliyim. Çok ilaç vermeliyim. Oysa ki çok basit, evet. Ameliyat olmalı. Oysa En ki çok etkili basit tedavi. şeylerle, Hiçbir şey aynen çok yapmadı. basit şeylerle aslında, çok ufak nüanslarla o dediğim saydığım yöntemlerden çok daha fazla sonuç alabileceğimiz tedavi protokolleri var. Şöyle, çocuklarda şunu da çok hani bilinçli, işte tablet gibi bunu kullanamayan, özellikle bebekle de gösterdiğim, benim de öne çıkanlarda bebekler için diye oyuncak bebekle gösterdiğim bu secde prone pozisyonunda, şimdi toraks bu şekilde olduğu için havalanınca, terse döndürünce, şurasını boyun düşünün, havaya daha rahat havalandığında artan oksijenizasyon ve balonların mekanik olarak havalanmasının ve kanlanmasının artışı nazal mukozaya, hatta kulak burun boğaz uzmanı benim hastaneden arkadaşım, oğlumun burnunda tıkanıklık vardı. Bir gün önce böyle adım alarak çöp topladık ormanda ve burun nefesi çalıştık. Sakince alıp mırıldanarak verdik. Ertesi gün burnu açılmıştı. İlla KBB'ye kontrole gitmek istemişti oğlum geldiğinde. Valla dedi, gastrocnemius'un çalışması ve kan pompalama mukozal Açılmış. değilimde rahatlama sağlıyor. Yani ben mesela KBB'den öğrendim bunları. Hı hı. Ben akciğer bilirim. Hani trakea bilirim. Hani epiglottan hani bir yabancı isim çıkarmışlığım var. Hani cerrahisini yaptım ama burun sonuçta pharynx, evet epistaksislere yani kanamalara müdahale ettiğim oldu. Ancak benim hani KBB uzmanlarından öğrendim ben bunu. Senden öğrendim. İşte psikonöroimmünolojide de çok büyük yeri var biliyorsun burun solunumunun. Gerçekten bir ilaç gücünde olduğunu, bu malum süreçte ben 2,5 yıldır hani bu prone pozisyonda, yani secdede eğilip de burun nefesi çalışmanın Gerçekten çok inanılmaz gücünü etkili. gördüm. Gaz şikayetleriyle ilgili de bir durum var. Hani şimdi siz konuşurken o da aklıma geldi. Hemen söyleyeyim istedim. Ben hastaların anamnez Evet, alırken, evet, evet. doldururken diyorum ya, neredeyse hiç diş konuşmuyorum. Diyorum ki çocukta gaz problemi var mı? Hı hı. %50'si 60 diyor ki evet, sabah uyanıyor karnım ağrıyor diye. Hatta birkaç tane veliden, ebeveynler şunu duydum. Biz bir sürü gastroenteroloğa gittik. İşte endoskopi yapıldı. Neredeyse kolonoskopi aşamasına geldi. Ya bu çocuğun karnı ağrıyor. Ve sürekli Hı hı, hı şişiyor. hı, hı Ne hı. oluyor yani bu çocukta? Bu çocuklara miyofonksiyonel tedavi yapıp ağzını Evet. kapattığında gazla ilgili hiçbir şikayetlerinin kalmadığı, her şeyin artık geçtiği ve düzenlendiğini görüyorum. Böyle pek çok hastam var. Hı hı, Dolayısıyla hı çocuklarda hı, özellikle gaz şikayetinde ağzının kapalı olmadığını hı hı. görüyorsanız ilk önce lütfen aklınıza bunu getirin. Nasıl ki bebekler ağlarken bolca gaz yutar, kendi kendine iyice şişirir. Aslında biz bunu horlayan hastalar, yetişkinler ya da horlayan çocuklar, Hı aynen hı. uyku apnesi olan Uyku apnesi. çocuklarda Hı hı. mutlaka o karın ve bağırsak gazı çok şiddetlidir. Ağzı kapatmak bu anlamda da hani çok çok Hı hı. önemli bir faktör. Pek çok hastayı bu şekilde tedavi ettiğimi ben de görüyorum. Değil mi? En son diş konuşuyoruz biz. Bunları Hı geçtikten hı. sonra. Evet, Dişlere vakit aynen gelene en kadar son. dişçi mi diyorsun? Hava yolu dişçisi olmak. Ya mesela şimdi ben hani bunu çalışın falan deyince durmadan çok şiddetli Hayır, çalışın böyle dediğim olmadığını biliyorum. anlaşılıyor. Birisi hatta üfleyin üfleyin, öyle bir şey yok. Sadece hiçbir zaman sayı ve süre o yüzden veremiyorum. Şimdi bugün bir kere yaptığımda, ben ilk yaptığımda bir iki taneyi kaldırıyordum. Birkaç saniye sonra düşüyordu. Yani 40-45 saniyeler falan mümkün değildi. Hani bu zaman içinde. Şimdi yürümeyi yeni öğreniyorsunuz. Birkaç adım atarsınız. Zamanla odayı dolaşırsınız. Zamanla bahçeyi dolaşırsınız. Zamanla şehri dolaşırsınız gibi. Ve tabii ki bu süreçlerde mesela şunu fazla yapanlarda ayarlayamıyor. Nefes borusu ve nefes borusu Evet. ile yemek borusu yan yana bir kapakla kontrol ediliyor. Öyle olunca bu kapağın fonksiyonunu acemilik ustalaşamadan gaz yutmak durumunda kalıyor. O durumda da ben hep dediğim şey, lütfen sakince, abartısız hemen burun nefesine geçin. Biraz geçtikten sonra zaten bağırsak sisteminin hemen gır 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 çarklarının dönmeye,
affedersiniz gaz Evet. çıkışının başladığını bile, eğer tamamen gevşediyse nefes egzersizi yapan kişi e, gaz çıkaracaktır. Hı O hı. kadar net biliyorum. Hani Havayı o fazla çıkartıyor. yuttuğu, düzensiz olan, mide asiditesi, bir de şimdi ben mide cerrahisi de yaptığım için hani çok batın açtım. Bağırsakların herkese hem böyle belki sen de canlı Hı bağırsak hı. video dışında görmemişsindir. Hani bu seyirciler dalga hareketi yapar ya tribünlerde. Aynı onun gibi böyle Peristaltik açıkken hareket yapıyor. batın yıkama pet sayımı falan yaparken içerideki böyle o peristaltik hareketin böyle güzel salınım Hı hareketini hı. ekin tarlası gibi böyle hafif rüzgarda esen ekin tarlası gibi dalgalandığını görürsün bağırsağın. Kendi kendine bir ritmi var ve sen onu bozmayacaksın. Bir de şunu da belirtelim. Karnını eğer çocukların gaz çıkışı için ovacaklarsa şu sağ taraftan sol tarafa doğru gastrointestinal sistem bu şekilde gider. Hani bunu böyle Hı hı. ittirdiklerinde ters yön olur. Buradan Hı hı. saat yönünde gidecek akış. Hı Belki hı. Sağdan ekrandan sola ters doğru. görünür ama bu da çok önemli. Karın masajında çok Hmm. önemsiyorum ben de. Neyle Evet, ilgili gazı da konuşalım şimdi? söyledik. Evet, diş sıkmakla Diş ilgili konuşalım. sıkmayı, Aynen öyle. diş gıcırdatma demiştin Hı ama hı. bruksizm diye geçen nasıl geliyor? Ben Ne hem çocuk hem yapıyoruz? yetişkin Nelere hasta dikkat tedavi edeceğiz? ediyorum aslında diş sıkma konusunda. Çocuklarda da Hı yetişkinlerde de hı, ağız hı hı. solunum bir kriter. Ama çocuklarda tabii ki çok daha büyük bir kriter. Artık yetişkinlere geldiğinde olayın seyri çok farklı yerlere gelmiş oluyor. Dişler aşınmış oluyor daimi dişler. Kaslar fazlaca yıpranmış ve sürekli kasılı kalmaya bağlı olarak ağrılı olmuş oluyor. Pek çok Hı hasta hı. geliyor bu anlamda ve botoks bana çok sık sorulan sorulardan bir tanesi. Botoks yaptıralım mı? Siz yapıyor musunuz? Ee, Ben Hı kendi hı. tedavi protokolümden bahsedebilirim size. Ben botoks yapmıyorum kesinlikle ve doğru da bulmuyorum. Çünkü çiğneme mekaniğinde tek bir kas yok. Yani sadece şurada maseter diye artık herkesin adını ezberlediği kas yok. 4 tane, evet, Şu kas. 4 tane hatta Maseter'in bir parçası daha keşfedildi. Daha yeni Hı hı. 2022'nin başında. Aslında düşünün bu çiğneme mekaniği o kadar yeni yeni tam anlamıyla keşfediliyor. 4 tane kas var aktif olarak çalışan. Hı hı. Biz sadece bir tanesini bloke ediyoruz. Ama benim Hı hı. hasta gözlemim, çok fazla hasta gördüm. Geçen ay 40 splint teslim ettim. 40 yeni hasta gördüm. Öyle söyleyebilirim ne kadar çok hasta gördüm bu anlamda. Sadece buradaki kası bloke etmek, Hı hı. kasılmasına engel olmak hastanın şakaklardaki kaslarının aktive olmasına ya da boyun arkasındaki kasların aktive olmasına başlıyor. Evet diyor benim çenemdeki ağrım geçti. Belki başımdaki de geçti. Evet ama artık boynum daha fazla ağrıyor. Ciddi şekilde kulak çınlamalarım başladı. Yani burada bir yeri bloke etmek değil amacımız. Doğru ve düzenli bir şekilde çalışmalarını sağlamak. Aslında yaptığımız şey bu. Bu ağız solunumu yapan hastalarda çok ciddi şekilde damak, kubbe damak deniyor. Pek çok hasta biliyor artık bunun ne demek olduğunu. Hı Kubbe hı. damak ve geniz eti yüzü diye Hı anlatıyor hı. KBB'ciler de güzel bir şekilde aslında hastaya. Biz adenoid Evet. surat hani tipi derken ince uzun yani. Aslında büyüme yönümüz öne doğru olmalı gibi. Bademcikleri büyük Aynen. surat Hani diye şu ben anda Türkçe şey yapayım. hı hı, Biz şimdi doktor evet. diline geçiveriyoruz fark etmeden. Şu Ben de an çok popüler ya geçenleri fark mesela bu ediyorum. çene belirginliği aslında. Aslında evet. Evet, jawline Aslında evet dedikleri bu doğru şöyle olan da bu çeneler. zaten. Yani büyüme yönümüze göre aslında siz normal büyüme Hı hı. gelişim göstermişseniz zaten doğuştan jawline'a uygun olarak dünyaya geliyorsunuz ve yetişkin olduğunuzda da çok belirgin Hı olacaktır bu. hı. Hı Ancak hı. ağız solunumu yapıyorsanız bir anda bu büyüme yönünüz bu tarafa değil Hı de hı. aşağı ileri doğru gitmeye başlıyor. Yani ağzı açma yönünde gidiyor ve sizin ince uzun bu averel gibi hani şu Daltonlardaki böyle bir surat yapınız oluşmaya başlıyor. Evet, Göz çenenin altlarında venöz sarkması. göllenme denen bu Evet. morluklar görülmeye başlıyor ve baş önde pozisyon gelişmeye Hı hı. başlıyor. Şimdi bunu hastaya anlatamıyorum başta. Baş önde pozisyon ne demek? Evet. Diyorum Hold. ki gece çocuğunuzu eğer çocuksa, ergen değilse zaten görüyoruz. Evet, Şöyle. aynen. Gece çocuğunuzu diyorum gözlemleyin. Yastıkta nasıl yatıyor? Kafasını böyle yukarı doğru kaldırarak uyuyor mu?
Evet diyor, öyle uyuyor. İşte burada aslında hava yolunu açmaya çalışıyor. Yaptığı şey bu. Nefes almaya çalışıyor. Ve geceki şu pozisyonun gündüzdeki hali de bu. Yani kamburlaşma. İşte bu yüzden hani çocuklar kamburlaşmaya ve omurgası bozulup Telafi skolyoz etmeye olmaya başlıyor. çalışıyor. Bunu ilk hastaya anlattığımda hani çok bağlantı kuramıyorum. Ne alakası var yani? Ama vücudumuz bir bütün. Ağızdan nefes alamayan, çene eklemi bozuk olan herkesin ayak basışları bile birbirinden farklıdır. Hani bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim size. Pelvisi, yani leğen kemiği Omuzları. dediğimiz kemik, ayak basışları, e, Hı hı, hı hı. birkaç Kalça tane, kemiği, leğen birkaç kemiği, olması, beş evet. altı tane de şöyle takip ettiğim hasta var. Bu konuda da bir bilgi vermek istiyorum. Göz tikleri veya göz seyirmeleri olan çocuklar Hı hı, görüyorum sıklıkla. Ama aslında bunun için gelmiyor tabii ki çocuk bana. Çenesel hı bir hı. problemi var. Üst çenesi çok dar, alt çenesi de çok geride. Şöyle üst çene dar, alt çene böyle olması gerekirken böyle. Ve çenenin eklemin doğru pozisyonda olmaması aslında Evet. buradaki sinirlerin de sıkışmasına sebep oluyor. Omurganın en başındaki, işte atlas aksis dediğimiz, neyse. Ve bu Hı hı, bu hı hı. çocuklarda Birinci, ben ikinci bunu kendim kemikler. hani Hı hı. pratiğimde gözlemlemeye başladım. Çok ciddi göz seyirmeleri ve tikleri var. Pek çok yere gitmişler. Bunu da soruyorum, hani bununla ilgili bir şey yaptırdınız mı? Geçecek. İşte çocuğun psikolojik bir durumu var. Tam hani idiopatik denen, tanımının tam Büyüyünce. olarak ne olduğu bilinmeyen ama işte geçecek denilen bir durum. Genelde ebeveynlerden aldığım geri dönüş. Ben bu çocukların üst çenesini genişletip alt Hı çenesini hı, doğru hı konuma hı. getirdiğimde çocukların göz tikleri de geçiyor. Çünkü burası açılıyor. Bu yaş grubu ne? Atıyorum 8 yaşa kadar mesela. Yani büyüme gelişim devam ederken. Tabii ki 10 Evet, yaşlar, bu yüzden işte diyorum, ne kadar evet. erken o kadar iyi. Yani 12 yaşında bu çocuk bana geldiğinde artık benim ona bu anlamda en azından bir katkım olamaz. Ama 8-9 yaşında ben bunu yakalamışsam gerçekten bu şekilde göz tikleri geçen çok fazla çocuk hastam var. Artık ben rutin olarak bunu sorup hastaya bilinçlendirmeye başladım. Çünkü onlar fark etmiyordu. Aa, evet, artık seyirmiyor. Her geldiğinde düzenli video alıyorum ama şunu söyleyeyim. Kendi ben Instagram sayfamda çocuk paylaşmıyorum. Aslında yetişkin de paylaşmıyorum. Yani bunun hani çok doğru olmadığını düşünüyorum. Ya da sorun yaşayabileceğimi düşünüyorum daha Evet, doğrusu. Hiç kimse en kıymetli senin çocuğunun o evet. belki göz seyirdiği halini, işte belki yanlış nefes aldığı halini bunun paylaşılmasını istemez. Tabii. Olabildiğince ne olduğu belli olmayacak şekilde örneğin diş paylaşmaya gayret ediyorum. Bu yüzden bu hastaları paylaşıp gösteremiyorum hani Hı hı, kimseye. Ama bu şekilde takip edilen ve etkisinin birebir olduğunu hı gördüğüm hı, çok fazla hasta var. Çene eklem problemi gerçekten omurgayı çok etkileyen bir şey. Gelelim yetişkine. Yetişkinde nasıl bir durumu var? hı Bu hı. tarafta bir Evet, denge problemi olması hastanın direkt omuzlarına, leğen kemiğine ve evet. ayak basmasına kadar etkiliyor. Hatta servikal distonilere kadar, Tourette sendromlarına kadar giden hasta Hı profilleri hı. var. Takibinde bulunduğum hala. Pek çok hastanın servikal distonisini çözüyoruz, tedavi ediyoruz. Eklemini stabilize ederek. Ne demek bahsedeyim? Şöyle Hı hı. servikal distoniyi de ben şey yapayım. Omurilik kemiklerinin Evet, hastanın şu yanlış şekilde duruşu, kalması, başını pozisyon düzeltememesi mesela. alması, Evet, buradaki çekim kasların bozukluğu kasılı yapması. olması. Hı Eklemi hı. doğru pozisyona getirdiğimizde ve fizyoterapi Evet, desteğiyle altını çizerek. Çünkü omurgada gerçekten tabii tabii fizyoterapistlerin tabii. çok çok büyük bir etkisi var benim tedavi protokolümde. Omurgaların düzeltmek için Evet, bununla beraber tabii. gittiğimizde pek çok servikal distonili hasta hayatını idame ettirebilir hale geldi. Veya Tourette sendromlu tik, hani istemsiz ses çıkarır. Etrafımızda vardır mesela. Göz kırpmaları Hı olur. hı hı, Yine pek biliyorum. çok hastanın Hı eklem hı, problemiyle biliyorum. direkt ilişkisi Hı olduğu hı. artık bilimsel yayınlarda da gösteriliyor. Benim de takip ettiğim çok hasta var. Sadece bu hastaların biraz zamana ihtiyacı var tabii ki. Şöyle sihirli değneğimiz yok. En az 6 aylık, bir senelik eklem sprinti kullanımları gerekiyor. Özel, kişiye özel olarak planlanmış. Ama şunu söyleyebilirim. Ekleminizi stabilize Hı hı. etmek, buradaki çiğneme kaslarını normal kasılma haline getirmek, asla botoksla falan değil, kendi seyrinde için evet, doğru çalıştırmak mutlaka Çalıştırarak. bir eklem splinti birinci tedavisi gerektiriyor. Yani ilk basamak bu. Sonrasında bir fizyoterapi desteği olabilir, nöral terapi Hı olabilir, hı. psikoterapi olabilir. Hani tabii ki psikolojik etkenleri de var. Yok Hı sayamayız hı. yani bunu. Çünkü diş sıkmak vücut için bir dengeleme sistemi. Tabii Ben tabii. hastalara hep o örneği veriyorum. Siz yine diş sıkacaksınız. Çünkü şunu söylüyorlar. Biz diş sıkmaktan çok sıkıldık. Yani bu durumdan, ağrıdan, sürekli kendimizi şöyle bulmaktan. Bu geçecek mi tamamen?
Bu sisteminiz, bu bedeninizin kendini dengeleme mekanizması. Siz yine karda yürürken düşmeyin diye dişlerinizi sıkıp kendinizi sıkacaksınız. Yine yerden bir şey, ağır bir şey kaldırırken dişinizi Trafik sıkacaksınız. Benim tedavi sıkışınca. ettiğim bu değil. Benim tedavi ettiğim sürekli, istemsiz burayı sürekli kasılı halde tutup bütün bel ağrılarına kadar giden kısmı çözmek. Ne kadar zamanda çözüyorsunuz derseniz minimum 4-5 ay hastanın gece gündüz. Bakın asla gece plağı değil, asla ince değil, asla yumuşak değil. Sert, kalın, dümdüz yüzeyli. Kolunuz kırıldı, kolunuzu alçıya aldık. Öyle düşünün. Hayatınızda bir takım değişiklikler yapmak zorundasınız değil mi? Alçılı bu. Bu kolu kullanmayacaksın. Burayı da kullanmayacaksın. Ve inanın bana o kadar Aynen. zor değil. Yani Evet. 4-5 ay ağızda disiplinle yaşamak bu kadar zor değil. Bir de şöyle Muazzam. dönüşü ve hayata etkisi, yani aslında vücuttaki o total dengeler sistemi her şeyde bir tahterevalli dengesinde gibi. İşte sempatik parasempatik sistem. Nefesi fazla aldın. Ne oldu? Çarpıntı yine dengeye getiriyor. İşte karbondioksit, oksijen, bunlar o kadar çok molekül ve faktörle hepsi. Yani düşünsene, bedenin bir aklı var ve çok Evet. sevindiğinde de ağlıyorsun. Gözyaşıyla o sistemi denge. Çok üzüldüğünde de ağlıyorsun ve senin kalp ritmini, solunumunu ne oluyor? Şoka giriyor. Aslında şok da bir nevi dengeleme sistemi. Esneme, frontal lobda dengeleme merkezinden dengelemek için esniyor. Hatta şu Evet. Dan Brunel'in kitabında esneme çalışmalarından bahsediyor. Çok güzel. Bilinçli esneme. Hani çok strese girdin, esneme çalışması yap diyor. Aslında bizim hani önermediğimiz ağız nefesi, ama dengelemede hızı kısa sürede sağlama, o ağız alma vermeleri, bunlar. Bizim derdimiz hani oradan o, buradan bu değil. En olumlu vücuda Evet, nasıl şifa kesinlikle sağlarız öyle. Yani kısmı. aslında bu nefes kısmı bebeklikten başlıyor. Hani biz ölene kadar horlamayla sonra devam edecek şekilde. Bu da tedavi ettiğim bir hasta kolu. Sizin de bu arada koordineli çalıştığım Triplo'yu mutlaka önerdiğim bir hasta grubu. Yani oraya kadar Evet, evet, gidecek. evet, evet, evet. Bebekle eşikten mezara kadar diyeyim aslında. Hayatımızın içerisinde olacak bir yer. Şu da horlamada bundan da çok iyi sonuçlar alabileceğini durumu olan kişilerde, biraz daha Hı hı. pahalı bir aparat ama burundan Evet, alıp evet, evet. diyor, üfleyince şuradaki bir şeyi çırpıyor ve şu Farex'ten şuraya kadar böyle hani ay kötü bir Hı şey hı. duyacağım gibi böyle bir titreşim olur ya, içini titrettiğini hissettiriyor. Bunun Farex adı ne? kaslarında Bunun çok adı, iyi sonuç adını alacağını bilmiyorum. düşünüyorum. Bu Ben son özellikle göster. akapella Hı duet hı. diye geçiyor. Yazışırız. Duet akapella. Şimdi Hı hı. özetliyorum şıklar olarak, not aldım ben çünkü ileride lazım olur, Estağfurullah. yakınlarıma zırt pırt başını ağrıtmayayım diye. Dil bağı ve dil fonksiyonu, bunlar göğüs kafesi açısından dik durma, ayakların yere Hı basması hı. ve dudak mührü. Arkadaşlar, takipçilerim, ağızları bebeklerinizin, yakınlarınızın kapalı olacak. Mümkün olduğunca burundan alınıp burundan verilecek. Beden size ağızdan verileceği zamanı söyler. Süt dişleri 4-5 yaşa kadar ayrık olmalı. Hı Değilse hı. bir sorun olabilir diye lütfen kontrole gidin. Danışın diş hekiminize, hava yolu bilgisi olan diş hekiminize. Dudak çatlağı vesaire varsa hava yolunda sorun olmasın diye Evet. eğilerek yemek yemeyecek ve göz tikleri de varsa yine Genelsel diş değerlendirme çok kıymetli oluyor gerçekten. hekiminize. Hayır, Hı süre hı. kesiliverirse diye korkuyorum da, istersen soruları Olur. alayım. Nihayet Vaktimiz bu var sefer mı? soruları açabildim. Geçen açamamıştım. Ee, Bir de şuradan yan tarafa yazılan sorulara bakıyorum. DEHİP hakkında düşünceniz Dikkat nedir? eksikliği ve Aktaracaklarınız, hiperaktivite. çocukların işte zaten söylemişti. Hani Pek çok çocukta
şeyleri muayene ederken. Yani hani 8-9 yaşında ama o kadar hareketli ki iniyor çıkıyor, hı hı. oradan dolaşıyor, buradan geliyor ve anneleri babaları biraz hani çekinerek de soruyorum ama %80'i de bu tanıyı almış oluyor. Yani bununla ilgili bir dikkat eksikliği ve hiperaktivite için söylüyorum. Hı hı, hı Ağız hı, hı solunumu hı. ama bundan vazgeçirmek, Hı hı. doğru dil yutkunması, doğru dudak kapanışı bu dikkat eksikliği ve hiperaktivite tedavisine de gözden kaçırılan gerçekten önemli bir kısım. Ya bence dikkat eksikliği, hiperaktivite sendromunda şu da oturtup hani bir oyuncak gibi şey eğlence, oyun gibi dikkatini toplayacağı faydalı bir materyal olarak bence çok etkili olur. Çünkü onu Hı nörolog hı. Recep Bey'le de hani Ahmet'le de konuştuğumuzda onu söylemişti. Yetişkin bir insanın üst çenesi, dili, damağı Ee, konumlayarak Şöyle genişler mi bazı diye apareylerle bunu ben sormuş genişletebiliyorum. Aykadın Hatta Hanım. dil terapisti için ağza taktığım bir aparey var. Sayfamda da paylaştım. Önde böyle bir top var. Diliyle hastanın sürekli gün içinde orayla oynamasını istiyorum. Geçen gün o apareyi çıkarttım. Kontrolü vardı. O kadar muazzam o üst çenesi genişlemiş ki artık burnundan nefes alıp vermeye başlamış. Ağız bantlama da yapıyoruz. Bugün hiç konuşmadık ama belki başka bir canlı yayın olursa onu da konuşuruz. Ağız bantlama da yaptırıyorum Evet, bu evet. arada. Hı hı. Yani pek çok hastada dil Tabii, konumu tabii. Ağzı kesinlikle açık çok etkili. uyuyorsa ve Yani genişlemez diye bir şey yapamıyorsa yok. Ama tabii darlık miktarını görmek zorundayım. Hani buna aynen. net bir şey söyleyebilmek için. Tabii. Ya böyle hiç açamayacağı şekilde değil ama önlem olarak o bantlar zaten özel olduğu için doktorunuzun önerisiyle bantlama yapılabilir. Ön 3 yaş ön dişlerde Ön çürüme dişlerde neden çürümeyi de olur biz genelde ağız demişler. solunumuyla çok net görüyoruz. Ön bölgedeki diş eti şişlikleri, hijyeni iyi hastanın ama diş çok çürükten aktif. Yine ağzın kuru olmasına bağlı olarak bunları görüyoruz. Çünkü Hı oral yani hı. ağız florası ıslak bir ortam istiyor. Çürükten ancak böyle korunabiliyorsunuz. Tükürük sizi koruyor Hı hı. aslında. Ne kadar fırçalasanız da eğer çürükten aktif bir bireyseniz ağız kuruluğu açısından, ağız solunumu açısından mutlaka değerlendirilmelisiniz. Hı hı. Trifili alerjik çocuklarda tüm sistemleri dediğim gibi alerji tableti almış gibi düşünürseniz bütün sistemlere etki ettiği için alerjiyi yapan neden önemli. Evet faydalı olabilir ama histamin uyarımı veren beslenmesi varsa ve belki de bu histamin yıkan enzimde e, eksiklik genetik olarak varsa belki de hiçbir işe yarayamayabilir. O yüzden histamin videosu öne Hı hı. çıkanlarda onu da izleyin Evet, ve bağırsak beslenmede florasını mutlaka düzenlemeden ki önemli. alerjiniz burun tıkanıklığınızın Yani geçmeyeceğini artık her hepimiz bilip bunu öğretmeye ve anlatmaya çalışıyoruz. Süt, peynir, gluten, rafine aynen şeker, aynen. Yani yediğiniz bir paketli şey gıdalar hiçbir şekilde hayatımızda aynen. maalesef yani hiçbir şekilde dahil ama işte olmamalı. Ya hepimiz evet nefis bir peynir. Ben Ben o kadar böyle peynir düşkünü bir insandım ki ama yani e, bunun artık kanıtlanmış şeyleri bile bile hani baklava yiyip gibi bir neden şey bu. şekerim fırladı diyerek diyemeyiz. Yetişkinlerde çene bozukluğu plak ile geçer mi yoksa Bunu ameliyat mı muayene etmeden hani gerekli? çok kesin bir şey söyleyemiyorum. Şeffaf plaklar Yani evet. şimdi bazen öyle sorular geliyor ki bireysel hani buradan göremiyorum diyorum. Çünkü ben tomografilerini kıyasladığım hastada bile bazen dosyaları toparlayıp büyük konseyde bu konudaki uzman bir sürü arkadaşımla tartışmaya gidiyorum. Düşünsene hani 3 kişi karar veremiyoruz Evet. çalıştığım klinikte. Diğer hocalarımdan da fikir almaya gidiyorum. Ya abi bunu yapacaktım hani böyle mi olur şöyle mi olur diye. O yüzden e, insan vücudu 2 daha 4 değil. E, Yağmur Hanım'ın sayfasından hangi tedavileri yaptığını ve tüm dediği gibi danışılacak konuları kendisinden yardım isteyebilirsiniz. Bizim Ben yani de benim çok teşekkür yoluma ederim. şükürler olsun çıkan Bülentçiğimin kulakları çınlasın. O da ya dedim hani horlamayı uyku apnesini hemen gel ameliyat edelim demeden tedavi için KBB uzmanı şey arkadaşlarım vardı hastaneden ama Instagram'ları yok. Böyle hani canlı yayın, sosyal medya Hı hı. aktif kullanmıyorlardı.
Bülent'le bizim yolumuz kesişti. Sonra Instagram'da arkadaş çok olduk. kıymetli dostluklar Böyle gelişiyor aynı gerçekten. Ben şeyde ve ona inandım ve görüyorum da. aynen mikrobiyom, tabii mikrobiyom tedavileriyle birbirimizle işte senden fikir alıp ondan fikir alıp insanların hiç sana bana ona gitmeden Çok kıymetli. iyileşmeleri muazzam bir şey. Yani düşünsene İsviçre'de bir insanın bütün şikayetlerinden kurtulması kadar Amerika'da bir insanın hava yolunu düzeltmesi. Ya amacımız bu. Hepimiz işte Budeyko olsun, Kadim Nefesler olsun, iyiye güzele dair bizim söyleyeceklerimiz bu şekilde. Başka bir soru şurada. Dikkat eksikliği, hiperaktivite sendromunu söyledik. Göğüste ağrı oluyor, nefes alamıyorum. Küçük altını izleyip oradaki çalışmaları yapın. ViVAP cihazı takan anneniz için Hacer Hanım makineden ayrılacak hastalarla ilgili yapılacakları söylemiştim. Invisalign'ın başarı oranı Diş yüksek mi tedavisine diye konuyoruz. Kesinlikle sormuş. çok yüksek. Neredeyse belki birkaç sene sonra metal tel kalmayacak. Çok iddialı olacak bu ama olabilir. Çok teknolojik, çok güzel bir yöntem Invisalign. Sayfada onunla ilgili de çokça paylaşım var. Ben de çok seviyorum ve uyguluyorum. Çok güzel bir şey ya. Hatta ben şimdi geçen gün sen onu paylaştın. Oğlumun ilk 12 falan yaşındaydı. Diş Hı telinin hı. takıldığı gün poliklinikçiyim. Poliklinik böyle. Hastaya bakıyorum, dosyadan bir şey bakıyorum. Çıkarttır bu dişleri, düzgün olmasın dişlerim. Acıyor çok fena. Kapatıyorum. Oğlum arayacağım diyorum. Hasta bakıyor yüzüme. Tekrar arıyor, tekrar arıyor, tekrar İşte arıyor. artık onlar Böyle artık kalmadı. delireceğim zannettim. Söküp atacağım bunu. Kıracağım bu dişlerim olmasın düzgün falan diye. Gerçekten teknoloji güzel bir şey. Tabii ki olmalı. Kaydedeceğim Hı yayını. hı. Amerika'ya da selamlar, sevgiler. Başka 4 yıldır çene eklemlerinde büyük sorunlar var. Ağzımın dudaklarımın duruşu Eklem değişti spliti demiş mutlaka bir kullanmalıyız. takipçimiz. Eklem spliti Yağmur Hanım'a en azından bulunduğunuz yerde ne yapabileceksiniz? Gelmeniz Online gerekiyor mu? görüşmeler de Başka bir yapıyorum ben yerlere mi artık. gideceksiniz? Çünkü Ne Ankara dışından yapılacak? çok fazla hasta var. Hepsi gelemiyor. Evet. Ya da en azından ne yapabileceğimiz konusunda ön bilgilendirme almak Hı istiyorlar. hı. Kliniği arayarak ön görüşme yapıyoruz. Sonrasında en azından onları yüz yüze görüyorum. Bu Evet. tarzda da çalışıyorum Hı artık. hı. Evet. Şimdi Türk İş Keto tarifleri diye takipçim Amerika'dan tecrübe etmek istiyormuş. Şöyle söyleyeyim, Bayan Bey bilmiyorum. Hı hı. Dalgıç takipçilerim deniz altındaki gezebildikleri sürecin geçtiğini söyledi. Neyzen takipçilerim parçayı, çaldıkları Süper. müziği bitirebildiklerini söyledi. İbadet eden hoca takipçilerim duanın yarısında nefesim kesiliyordu, bitirebiliyorum dedi. Müzisyen takipçilerim şarkıları çok daha Diyafram güçlü nefesi söyleyebiliyorum çok dedi. önemli tabii ki. Burun Daha ne olsun? güçlendirmek. Evet. Ön dişlerde sızlama neden olur dedi. Bir soruyla daha süre Yani şöyle az söyleyeyim. kaldı. Çok bununla ilgili yorum yapmam için hastayı Sızlamayı görmem lazım. Yalnız şunu söyleyebilirim. Arka grup evet, mine dişlerdeki diş eti tabakası. çekilmelerinde bruksizmin yani diş sıkmanın çok ciddi bir etkisi var. Bunu Hı hı. söyleyebilirim. Özellikle arka grup dişlerin soğuk sıcak hassasiyeti Evet. çoksa mutlaka bir diş sıkma açısından da Hı değerlendirilmesini hı. öneririm. İlla ki diş eti problemleri Evet. tabii ki hijyen iyi olmadığı durumlarda ilk aklımıza gelen bu. Ama ikinci ve çok yaygın bir şekilde Hı hı. bruksizm gösteren Hı hı. hastalarda da aktif arka bölgede özellikle diş eti çekilmesi ve soğuk sıcak hassasiyeti görüyoruz Hı hı. dişlerde. Sigara sarısı nasıl Temizlikle, geçer? diş temizliğiyle Beyazlatma evet geçer ama sigara olur mu? içtiğiniz sürece yeniden oluşacak. O diş aynen ben hep onu diyorum. Şimdi cebinde sigarayla geliyor. İşte bu topları kaç kere kullanacağım? Ya diyorum yani sigarayı kaç tane içeceğinizi sormuyorsunuz. Kaç hani ekmeği yememeliyiz, ne yemeliyiz sormuyorsunuz. Bunu sormayın bana. Yani bu şifa ama en asıl olan günde 4-5 kez ya da aslında yaşamın her anında daha farkındalıklı dili tavana oturttuğunuz Evet. fire point dediğimiz şurada ucunu noktaladığımız
burundan almak, burundan vermekle akciğeri Zaten etkin hani bir şekilde Instagram'ınızı doldurmak. kesecek mi şu an emin Yani değilim ama son bu bir şey demek istiyorum. Ağzınızı kocaman açın. Ama dilinizi damağa Hı hı. vakumlayın. Ve ağzınızdan nefes almaya çalışın. Zaten yapamadığınızı göreceksiniz. Bir deneyin. Ama ağzınız kocaman açık. Dili damağı iyice böyle şaklatır gibi vakumlayın ve ağızdan nefes almaya çalışın. Yapamıyorsunuz. Yani burada dil konumu bu yüzden çok önemli burun olmuyor. nefesi açısından. Aha. O zaman Toparlayalım mı? kesilmeden biz kaydediyorum. Bilahare daha başka Görüşmek üzere. yayınlarda Çok görüşmek keyifliydi. üzere Çok diyorum. teşekkür Çok ederim. teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi Hepinize akşamlar. şifa Bay bay. olsun. İyi akşamlar diliyorum.